Yıllardır ABD uçaklarını alt edebilen yegane uçaklar Rus uçaklarıydı ama günümüzde gökyüzünde bu rekabete giren yeni bir ortak var. O da Çin. Çin ilk etapta Rus teknolojisi üzerine inşa ettiği uçakları daha da geliştirerek bugün tamamen kendi teknolojisiyle üretiyor ve geliştiriyor. Yenilmez Batı teknolojisi lafı artık geçmişte kaldı. Radara yakalanmayan gövdeler, süper seyir kapasiteleri ve gelişmiş aviyonikler artık sadece bir tarafın tek elinde değil. Doğu'nun sessiz devrimi J serisiyle artık bulutların üzerinde yankılanıyor. Bugün havacılık tarihinin yazılı olmayan kurallarını tekrar yazan, kopya yakıştırmalarını da bir kenara itip mühendislik sınırlarını zorlayan Çin'in gökyüzündeki yeni pençelerini inceleyeceğiz. F-22'nin karşısında duramaz denilen J-20'den uçak gemilerinin yeni hakimi olmaya aday J-35'e kadar bu makineler sadece birer savaş uçağı değil, aynı zamanda küresel teknoloji hiyerarşisine çekilen en sert rest. Batı'nın 10 yıllardır süregelen konfor alanını sarsan, takip eden değil artık takip edilen bir güç haline gelen J serisinin hava sahasındaki dengeleri nasıl alt üst ettiğini görmeye hazır mısınız dostlar? Kemerlerinizi bağlayın çünkü gökyüzünde kartlar tekrar dağıtılıyor. Yine özel bir video ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak beni desteklemenizi rica ediyorum. Yapan herkese teşekkürler ve uzatmadan devam edelim çünkü bu uçaklar gerçekten çok dehşet verici. Çin'in askeri havacılık alanındaki yükselişi belki de en çarpıcı şekilde iki beşinci nesil hayalet avcı uçağıyla kendini gösteriyor. J-20, Mighty Dragon ve J-35. Bunlar sadece iki uçak değil, Pekin'in gökyüzündeki güç dengesini yeniden şekillendirme iddiasının, teknolojik bağımsızlık ve seri üretim kapasitesinin somut kanıtları. Biri göğüs göğüse çarpışmaya hazır ağır siklet, diğeri çok yönlü ve taarruz kabiliyetine sahip bir orta siklet savaşçı. Birlikte ABD'nin F-22 ve F-35 ikilisine doğrudan meydan okuyan Çin'in kendi hava üstünlüğü vizyonunu oluşturuyorlar. Bu hikaye 2011 yılında J-20'nin ilk uçuşuyla başladı. O dönemde bu, batılı analistleri oldukça şaşırtan bir sürprizdi. Bugün ise J-20 Çin Hava Kuvvetleri'nin en önemli varlığı haline geldi. 2017'de hizmete giren bu uçak F-22 ve F-35'ten sonra dünyanın 3. operasyonel 5. nesil hayalet savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. Boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 13 metre kanat açıklığında ve 4,45 metre yüksekliğinde. Bu onu F-22'den daha büyük yapıyor ve bu büyüklük daha fazla yakıt ve silah taşıma kapasitesi anlamına geliyor. J-20'nin tahmini birim maliyeti 100 ila 120 milyon dolar civarında. J-20'nin en dikkat çekici gelişimi ise son yıllarda yaşandı. Yeni J-20A varyantı tamamen yeni yerli üretim VS-15 motoruyla donatıldı. Bu motor uçağa dünyadaki hiçbir avcı uçağında olmayan bir itki gücü ve süpersonik seyir menzili veriyor. Artık J-20A sadece bir avcı uçağı değil, aynı zamanda insansız hava araçlarında yönetebilen bir komuta merkezi. Bu 6. nesil uçaklara atfedilen bir yetenek ve Çin'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. J-20'nin hikayesi sadece teknolojiyle sınırlı değil, aynı zamanda bir üretim başarısı. 2026 başı itibariyle 300'den fazla J-20 envanterde dostlar. Üretim hızı yılda yaklaşık 100 ila 120 adede ulaşmış durumda. Hedef 2030'lara kadar 1000 adet J-20 filosu oluşturmak. Bu rakamlar ABD'nin sadece 185 adet ürettiği F-22 ile kıyaslandığında Çin'in niceliksel üstünlük kurma stratejisini de açıkça ortaya koyuyor. J-20'nin bir diğer sürprizi ise 2025'te tanıtılan iki koltuklu J-20S varyantı. Bu dünyanın ilk iki koltuklu 5. nesil hayalet avcı uçağı ve arka koltuktaki ikinci pilot elektronik harp ve İHA sürülerini koordine etmek gibi görevlerde uzmanlaşmış vaziyette. İşte bu J-20'yi sadece bir savaşçı değil aynı zamanda bir uçak gemisi katili komuta merkezi haline getiriyor.
J-20 hava üstünlüğü için tasarlanmış ağır siklet bir uçakken J-35 tamamen farklı bir felsefeyi temsil ediyor. Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-35 orta sınıf çok amaçlı bir hayalet avcı uçağı. Aslında J-35'in kökleri uzun süre ihraç odaklı bir proje olarak görülen FC-31 prototipine dayanıyor. Ancak Çin bu platformu hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri yani uçak gemisi varyantı için resmi bir programa dönüştürdü. J-35, J-20'den daha kompakt, yaklaşık 17,5 metre uzunluğunda ve 13,5 metre kanat açıklığına sahip. Daha küçük boyutu onu uçak gemisi operasyonları için daha uygun ve potansiyel olarak manevra kabiliyeti daha yüksek kılıyor. J-35'in tahmini birim maliyeti ise oldukça düşük. Yaklaşık 80 milyon dolar. Bu onu F-35'ten yani 82-109 milyon dolar ve J-20'den çok daha uygun fiyatlı kılıyor. Ve Çin'in kendi envanterini hem de ihracat pazarlarını bu uçakla doldurabileceğini ve domine edebileceğini gösteriyor. J-35 VS-13 motorlarıyla sesten 1,8 kat daha hızlı uçabiliyor ve yaklaşık 1200 kilometre muharebe menziline sahip. Ancak bazı kaynaklar daha yeni varyantların sesten 2,2 kat daha yüksek hızlara ulaşabileceğini öne sürüyor. J-35'in en büyük iddiası ise hayalet yetenekleri. Radar kesit alanının sadece 0,01 metrekare olduğu iddia ediliyor ve bu onu J-20 ve F-35 ile aynı seviyeye ve hatta onlardan daha iyi bir konuma getirebilir. Bu iki uçağı yan yana koyduğumuzda Çin'in stratejik zekasını görüyoruz. J-20 gökyüzünün hakimi olmak için tasarlanmış, uzun menzilli, ağır silahlı bir kral. J-35 ise daha esnek, daha ucuz ve sayıca daha fazla üretilebilecek hem karadan hem de denizden konuşlanabilecek bir general. Birlikte Çin'e her türlü senaryoya uygun bir hava gücü sunuyorlar. J-20 düşmanın en değerli varlıklarını yani uçak gemilerini ve komuta merkezlerini uzaktan vurma görevini üstlenirken J-35 daha esnek ve sayıca üstün olan bir kuvvet olarak bütün hava sahasını kontrol edebilir. Bu ikili ABD'nin F-22 ve F-35 ikilisine karşı Çin'in cevabı niteliğinde, hatta J-35'in F-35'e, J-20'nin ise F-22'ye meydan okuduğu söylenebilir. Ancak Çin bu rekabette bir adım daha öne geçiyor. F-22'nin üretimi durdurulmuşken Çin J-20 üretimini hızla arttırıyor. J-20 ve J-35 sadece uçak değil, Çin'in teknolojik bağımsızlık ve askeri modernizasyon yolculuğunun simgeleri. VS-15 motoru gibi kritik bileşenlerin yerli olarak geliştirilmesi Çin'i dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıyor. Her iki uçağın da İHA'larla koordineli çalışabilme yeteneği onları sadece bugünün değil yarının da muharebe alanlarına hazırlıyor. Bu uçaklar Çin'in havacılık sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bir zamanlar Batı teknolojisini taklit eden bir ülke şimdi kendi kurallarını koyan, kendi standartlarını belirleyen bir güç haline geldi. Darısı Türkiye'nin başına. J-20 ve J-35 bu dönüşümün en görkemli ürünleri. Gökyüzünde sessizce süzülen bu hayaletler sadece birer savaş makinası değil, aynı zamanda yeni bir dünya düzeninin de habercileri. Çin bu uçaklarla sadece hava sahasını değil, aynı zamanda geleceğin savaş alanındaki dengeleri de yeniden tanımlıyor. Artık soru batılı rakiplerin bu meydan okumaya nasıl cevap vereceği değil, bu yeni gerçekliklerle nasıl yaşayacakları. Sizler Çin uçakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler.